Zorba bize ne anlatıyor? Kuralları yık, dans et, şarap iç ve denize küfrederek yüz diyen bu adam, modern dünyanın rutinlerine nasıl meydan okuyor? Gelin, Zorba'nın felsefesini derinlemesine keşfedelim ve bu asi ruhun, hayatın olağan akışının dışına çıkmamıza nasıl ilham verebileceğine bakalım. Zorba, Girit'in tozlu yollarında bir maden işçisi. Ama onu sıradan biri yapan şey işi değil, hayata bakışı. Romanın anlatıcısı, kitaplara gömülmüş bir entelektüelken, Zorba ona şunu öğretir. Hayat kitaplarda değil, burada toprağın üstünde. Zorba, her şeyiyle anti kahraman. Para peşinde koşmuyor, statü umurunda değil, toplumun dayattığı düzgün insan kalıbına sığmıyor. Bir gün santuri çalıp dans ediyor, ertesi gün denizin ortasında balıkçılarla kavga ediyor. Peki bu asi tavır bize neyi hatırlatıyor? Belki de şunu, hayat kontrol edilecek bir plan değil, yaşanacak bir macera. Kazancakis, Zorba'yı yaratırken şöyle demişti. Zorba, benim yapamadığım her şeyi yapan alter egomdu. Yani Zorba, hepimizin içinde bastırdığı o vahşi tarafın sembolü. Peki bu tarafı nasıl ortaya çıkaracağız? Zorba'nın felsefesini 3 temel taş üzerine kurulu diyebiliriz. İlki, tutku. Zorba için hayat, tutkuların peşinden gitmek demek. İster aşk olsun, ister bir enstrüman çalmak. Romanın bir sahnesinde, sevdiği kadın öldüğünde, Zorba santurini alıp onun için çalar. Ağlamaz, sızlamaz, acısını müziğe döker. Kazancakis bize şunu fısıldıyor, tutku, acıyı dönüştüren tek şeydir. İkincisi, özgürlük. Zorba, kimsenin kölesi değil, patronuna bile hayır diyebilen bir adam. Modern dünyada bizlerse işlerimiz, kredilerimiz, sosyal medyadaki imajlarımız yüzünden kendimizi kafese tıkılmış hissediyoruz. Zorba'nın şu sözü belki de bir çıkış kapısı, para kazanmak için değil, yaşamak için çalış. Üçüncüsü, anı yaşamak. Zorba için geçmiş pişmanlıklar ve gelecek kaygıları yok. O her anı bir şölene çevirir, bir şişe şarap, bir parça ekmek ve denizin sesi bize ne kadar uzak geliyor değil mi? Oysa Zorba'nın dediği gibi, yarın ölecekmişsin gibi yaşa ama asla ölmeyecekmişsin gibi öğren. Peki Zorba'nın bu isyanı 21. yüzyılda bize nasıl dokunabilir? Düşünün, sabah alarmıyla uyanıyoruz, toplantılara yetişmek için koşturuyoruz, akşam sosyal medyada kayboluyoruz. Zorba olsaydı ne yapardı? Muhtemelen telefonu denize fırlatır, ayaklarını masaya uzatıp "Bugün ne öğrendim?" diye sorardı. Zorba'nın felsefesi, üretim odaklı modern hayata bir başkaldırı. Bize şunu hatırlatıyor. Bir makinenin dişlisi değiliz. İşte tam da bu yüzden Zorba'nın şu sözü bugün daha da anlamlı. İnsanın gönlü olmayınca madden ne önemi var? Peki ya siz? Kaç kez işimi bırakıp dünyayı gezmeliyim diye hayal ettiniz? Zorba size cesaret veriyor. Yap ama bir koşulla, bunu bir kaçış için değil, tutkunuzun peşinden gitmek için yapın. Zorba'nın felsefesini günlük hayata nasıl uyarlarız? İlk adım, rutini kırın. Her gün aynı kahveyi içmek yerine bir hafta sonu ansızın trene atlayın. Zorba'nın dediği gibi, hayat beklenmedik olaylarla güzeldir. İkinci adım, tutkunuzu bulun. Belki resim yapmak, belki bir enstrüman çalmak. Zorba Santorini nasıl ölene kadar bırakmadıysa, siz de ben neyi seviyorum diye sorun. Üçüncü adım, kontrolü bırakın. Her şeyi planlamaya çalışmak, hayatı kaçırmaktır. Zorba'nın maden işinde her şey yolunda gitmez ama o yine de dans eder. Çünkü hayat hatalarla güzeldir. Son adım, özgürlüğü tadın. Bir günlüğüne olmazları olura çevirin. Yapamam dediğiniz bir şeyi yapın. Zorba'nın dediği gibi, özgürlük korkunun olmadığı yerde başlar. Zorba bize sadece bir roman karakteri değil, bir yaşam rehberi. Nikos Kazantzakis, onun için Zorba, Tanrı'ya meydan okuyan bir çığlıktı demişti. Belki de bizim de böyle bir çığlığa ihtiyacımız var. Bugün Zorba'nın izinden giderek kendinize sorun. Ben ne zaman yaşamaya başlayacağım? Cevaplarınızı yorumlarda paylaşın. Ve unutmayın, hayat, kuralları yıkanlar için bir dans sahnesi.